Hoş geldiniz. Biz de sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Burası Buda Ankara. Ankara'da Bahçeliler Mahallesi'nde, Azerbaycan Caddesi'nde bulunan küçük butik konsept bir kafeyiz. Neden Buda'dan önce aslında anlatmam gereken herhalde şey var. Bizim bu sürece nasıl girdiğimiz. Tabii burayı hemen bulup açmadık. Bir 5-6 aylık bir serüvenimiz oldu. İşte başka yer baktık, başka yerlerle görüştük, başka bir konsepte değerlendirdik vesaire. En son burası için karar aldık, kaparasını verdik. Hiç paramız yok. Krediye başvurduk. Kredi onaylanmadı. Biz hiçbir zaman Yavuz Selim'le, yani eşimle bir mekana gittiğimizde çayımızı kahvemizi içip kalkan tiplerden olmadık. Nereye gidersek gidelim hep böyle bir bakarız, her şeye bakarız yani. Tanışmadan önce de öyleydik. Ben hep öyleydim, o da öyleymiş. İşte mesela neyi nasıl yapsa daha iyi olurdu. Eleştirmeyiz, hani çok da söylemeyiz bir şey. Kimsenin kalbini kırmayız ama gittiğimiz her yerde böyle içsel olarak bir ya sanki şunu şöyle yapsa daha güzel olurmuş. Bak bu rengi burada kullanmış kötü olmuş. Bak menüyü bence böyle tasarlamalıydı. Wow, menü çok iyi tasarlanmış gibisinden. Sonrasında biz tanışıp bir araya geldiğimizde bu artık arşa çıktı. Birlikte dünyayı gezmeye başladık ve gittiğimiz yerlerde aslında çok daha farklı mekanlar gördük, tasarımlar gördük. İlginç bir şekilde böyle bazı şeyleri toplamaya başladık gittiğimiz yerlerden. Ne için topladığımız konusunda en ufak bir fikrimiz yoktu bu arada. Aslında hayat bizi bir şeylere hazırlıyordu belki de. Yani bir şeyleri yaparken ben çok plan yapan biri değilim. Biraz akışına bırakan, su akar, yolunu bulur diyen biriyim. Evrenin akışına bırakıyorum açıkçası. Bundan kaynaklı da çok bir plan yapmadım. Borcumu ödeyebilir miyim? Tutar mı burası? Hani hep öyle söylenir ya. Tuttum abi, nasıl gidiyor işler falan. Dediğim gibi bir şeyler toplamaya başladık. Eleştirel gözlerle baktık. Ya dedik bu şöyle olsa nasıl olur, böyle olsa nasıl olur? Artık arkadaşlarımız bizden bıkmıştı. Lanet olsun yeter bir yer açın da biz oraya gelelim yani. Artık anlatmayın bize, açın, yapın diye. Aklımıza böyle bir şey var mıydı? Aslında yoktu. Hayat bizi bu yola itti diyebiliriz. Kafemizi farklı yapmaya çalıştık. Bir konsept olması için de Buda felsefesini seçtik. Günlük hayatımızda da aslında uygulamaya çalıştığımız işte yoga, meditasyon gibi konuları hayatımızda yaşadığımız için buraya da entegre etmeye çalıştık. Avizelerimiz, tütsülerimiz, taşlarımız, içeceklerimiz, yemeklerimiz. Bunun gibi birçok farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım beğeni alır. Bizim hayatımızda daha önce ticaret yapmış kimse yok. Hani ticaret aileden gelir falan ya, öyle bir şey yok. Biz 2 tane balık bir akvaryumdaydık. Dedik ki akvaryumdan artık çıkalım. Bu akvaryum bize yetmiyor. Biz okyanusta yüzelim. Güzel böyle kayalar keşfedelim, güzel klifler keşfedelim dedik ama hiçbir fikrimiz yok tabii ne yaşayacağımızla ilgili. Dolayısıyla her şeyi sıfırdan öğrenerek yaptık biz. Dolayısıyla aslında kafe kültürü, kafecilik ya da bir mekan işletmek, işte trikleri vardır, antin kuntin şeyleri vardır. Onlar bizde yok mesela. Biz neysek oyuz, ne görüyorsanız oyuz. Var olan bir enerji var. Biz de bunu daha güzel nasıl kullanabiliriz, daha iyi nasıl kullanabiliriz bunlara bakıyoruz. Yararını görüyoruz. Birkaç enteresan olay da yaşadık. Açıkçası buraya gelen müşterilerimizden bunu duyduk ve bu bizi çok mutlu etti. Buraya gergin gelmişler, tartışmışlar. Sonra burada bir işte rahatlama oldu. İşte enerjileri bir dengeye geldi. Bir gülme falan tuttu. Çıkarken de bundan bahsettiler. Biz de çok mutlu olduk. Aslında arkada çalan işte frekansın etkisi, tütsünün etkisi, bizim enerjimizin etkisi muhakkak var. Şimdi şöyle, Budizm aslında bir yolculuk, bir serüven. İnsanın kendini bulma yolunda, kendi olma yolunda, kendini tanıma yolunda çıktığı bir serüven. Budizmin temelinde bu var. Hani iyi insan olma, ahlaklı insan olma. Aslında dinlerin temelinde bu var. Budizm bir din değil, bir öğreti. Ama dediğim gibi
Biraz farkındalığınız geliştiğinde, biraz bazı şeyleri kendinizle ilgili sorgulamaya başladığınızda, kendi sınırlarınızı keşfetmeye başladığınızda çıktığınız bir serüven aslında bu dizim. Bizim çıktığımız serüvene çok benziyor. Çünkü biz bu mekana gelinceye kadar, bu mekanı var edinceye kadar, tabii hayat da bir serüven. Hayata gelirken de bir serüvene çıktık, bir yolculuğa çıktık. Bunun içerisinde de bu mekanı var ederken bir yolculuğa çıktık, bir serüvene çıktık. Ve kendimizi tanıdık bu süreçte aslında. Yavuz Selim de, ben de yapabileceklerimizin sınırlarını keşfettik. Ne yapabiliriz, nasıl yapabilirizlere vardık. Kendimizi keşfettik, insanları keşfettik. İnsanlar neler bekliyor? İnsanların dediğim gibi işte aslında umdukları ne bir mekandan? Aslında yaşamın küçük bir özeti gibi bu da bizim için. Dekorasyonunda, seçtiğimiz müziklerde, kristallerimizde, doğal taşlarımızda hep hayatımızdan bir parça kattık, bir parça koyduk. Bizim süregelen hayatımız da bu şekildedir. Yani bizim evimizde de her zaman frekans açıktır. Bizim evimizde de doğal taşlar her zaman vardır. Meditasyon her zaman vardır. Yani bizden bir parça olsun istedik bu da. Felsefesiyle de birlikte çıktığımız serüvenle, hayat serüvenimizle bir ortak paydada buluştuk. Dedik kesinlikle adı bu da olmalı. Negatif hissettiğiniz zamanlarda, kötü hissettiğiniz zamanlarda enerji çökelir. Bizim mesela burada bir VIP köşemiz vardır. Burada bazen insanlar çok neşelidir. O frekansı çok severim, bayılırım. Ama bazen de hepimiz yaşıyoruz. Mesela çiftler kavga eder. Bir şey olur, bir gerginlik olur. Burada oturan topluluğun arasında bir gerginlik olur. Onu mesela biz hissederiz. Onlar gittikten sonra zaten onları mümkün olduğunca güler yüzle ağırlamaya çalışırız. Onlar gittikten sonra da mutlaka burası bir sirkeyle silinir. Sonradan gelen misafirler o enerjiden etkilenmesin diye. Ada çayıyla tütsüleriz zaman zaman. İşte kristallerimiz vardır. Selenitimiz, kristal kuarsımız, sitrin taşlarımız, amatistlerimiz. Onları yerleştiririz. Bu tarz bir mekan temizliği yaparız her zaman. Daha önce bu sektöre girmeden önce büyük şirketlerde yöneticilik yaptım, özel sektörde. Orada hep kendime not aldığım konular var. Bir gün işveren olursam çalışanlarımla aramın o ilişkisini dengede tutmam gerektiğini çok iyi bilen biriyim. Tabii ki hatalarımız, kusurlarımız her zaman oluyordur muhakkak ama bunu mümkün mertebe düzgün yapmaya çalışıyorum. Ve buraya gelen tüm çalışanlarım mutlu geliyor. Ayakları geri gelmiyor. Benim için en önemli konulardan bir tanesi bu. Çünkü burada bir yemek yapılıyor, bir servis, bir hizmet yapılıyor. Bunların hepsinin temelinde sevgi olması gerekiyor. Sevgi temelli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sevgiyle yapılmayan pizza hamuru kabarmıyor. Evet, bunu gördük biz. Gerçekten. Dediğim gibi daha önce biz bu işi yapmadık. Hep birlikte öğreniyoruz. Şeflerimiz çok iyi Allah'tan. Onlar bize bir hediye. Ama öfkeliyse, canı sıkkınsa dur diyoruz yapma, kabarmıyor. Ama sevgiyle yaptıysa o pizzayı yiyen insan o kadar mutlu oluyor ki inanamazsınız gerçekten. Dolayısıyla aslında basit bir pizza gibi görünür, basit bir işte bu da lollipop gibi görünür ama içinde her zaman böyle bir özen, böyle bir ya işte yiyen mutlu olsun, mahcup olmayalım enerjisi vardır. Biz aslında bir şey satmıyoruz. Hani annelerimiz misafir ağırlarken böyle bir panik yaptırır ya evde, temizlik yaptırır, her şey güzel olsun, steril olsun ama misafir şey yapmasın falan. Biz her müşterimizde onu yaşıyoruz. Dolayısıyla her ürünümüzde bize özel ürünlerimiz var. Çakra sarmalı var mesela. Gece rüyalarıma giriyor. Muhteşem bir şey. Mutlaka denemeyesiniz. Kestikten sonra yiyelim. Pizzalarımız gerçekten beğeniliyor, seviliyor. Çünkü kendimiz yapıyoruz. Hazır değil, dondurulmuş bir pizza değil. Dolaptan çıkar, fırına koy, pişir değil. Kendimiz hamurunu açıyoruz, kendimiz sosunu yapıyoruz. Her şey bizim el emeği. Geçen bir misafirimiz işte pizzanın İlk defa annesinin yaptığı pizzaya benzetmesi çok hoşumuza gitti. Normalde o anne lezzetini yakalamak çok zordur. Ve her gelişinde artık pizza yemeye başladı. İşte bizim de kalitemiz burada başlıyor aslında. O kaliteyi, o lezzeti bozmamak çok önemli. İstikrarda, dengede gidebilmek çok kıymetli. Onu inşallah başaracağız. Fiyatlarımız bu civara göre değerlendirecek olursak uygun olduğunu düşünüyoruz. Her kesime hitap etmek için fiyatlarımızı çok makul tutuyoruz. Kahvelerimiz 17 liradan başlıyor, 30 liraya kadar. İşte 18-20 çeşit kahvaltı tabağımız var, 55 TL. Şu an
uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de açıkçası kendimizden biraz ödün veriyoruz tabii ki. Fiyatları makul tutmaya çalışıyoruz. İnsanların sosyalleşmeye, dışarıda oturmaya, bir kafa dağıtmaya ihtiyacı var. Biz de onlar için birer tercih olmak istiyoruz. Hem ekonomik anlamda hem de işte hizmetimiz anlamında güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ahmetciğim, görüyorsun bak yüzüm gülüyor. Önümüze anlatılan güzel lezzetleri sundular. Çok teşekkür ederim. Yani yakından da çekmeni tavsiye ederim. Gerçekten güzel gözüküyorlar. Şimdi hızlıca ben tatacağım ve bununla alakalı kendi kişisel görüşümü bakalım sunacağım. Zaten çekim yaparken de acıktık. Hızlı bir şekilde yiyelim. Efsane güzel. Hızlıca tatlılardan da tatacağım. Kendi fikrimi size söyleyeceğim. Güzel gözüküyor. Canım çekti biliyorum. Sen de acıktın. Yiyeceksin şimdi, sen de yiyeceksin. Bir daha ısıralım şuna. Yalnız böyle bir şey yok ha. Harbi çok güzel. Arkadaşlar buraya geldik. Lezzetlerini de tattık. Mekan zaten çok güzel. Lezzetlerini tattığınızda zaten siz de şaşıracaksınız, emin olun. Burayı tavsiye ediyoruz. Bu da kafeye gelin. Bizim selamımızı söyleyin. Çay ikram edecekler sizlere. Görüşürüz.